Selamlar herkese. Yine bir Bursa günündeyiz. Yunuseli Havalimanı'ndayız. Elektrikli araçlarla karşınızdayız. Bu seferki elektrikli araçlarımız premium SUV. Bu yarışın biraz açık ara galibi olmayı bekliyorum. En azından kalkış yarışında ve rolde. Fren testinde emin değilim ama Model X P100D değil P90D olmama rağmen aslında Jaguar I-Pace gibi arabaların bir tık üstünde bir performansa sahip bir araba Model X. Ama yine de farkı gözle görmek enteresan olacak. Çok eğlenceli olacak. Bende Jaguar I-Pace var. 400 beygir gücünde, 696 Nm torka sahip. 4.8 saniyede 100 km/saate çıkıyor. 90 kWh'lik bir bataryası var. 470 km menzili, 2133 kilogramda ağırlığı var. Ve tek oranlı şanzımanı var. Solumda e-tron var. Audi e-tron 55 Quattro. 400 beygir gücü var. Daha doğrusu 408 beygir gücü var. Overboost'ta 664 Nm'ye ulaşıyor torku. Normalde 6.6 saniye 0-100'ü ama Overboost'la 5.7'ye çekilebiliyor bu. Bu arada ikimizin aracının da azami sürati 200 km/saatle sınırlı. Onun sonunda bir I-Pace daha var. Aynısı. Aslında tamamen reaksiyona bakma üzerine bir I-Pace kullanıcısı ve I-Pace ile yeni tanışan masum köylünün hikayesi olacak burası. En soldaki arabayı ben anlatmak istemiyorum. Tesla Model X P90D. Burada pası konuk sürücümüz Emir'e atıyorum. Bu Model X P90D Insane modu olan bir P90D. Bunun P100D'si var ve Ludicrous mod olanı var. Yani aslında 2020 itibariyle var olan en üst segment, en hızlı Model X'in 3 gömlek altı. Ne yok? Raven yok. Ludicrous yok. Insane var. Ve P100D değil P90D. Ama yine de I-Pace, e-tron bunları yenecektir. Şimdi 1000 metre drağımızla başlayacağız. Ardından 400.000 metre 60 km/saatten rolling yapacağız. Ve son olarak fren testi. 130 km/saat. Bu sefer 400 metre kukasından yapacağız. Yani hızlandık, reaksiyon vesaire ağırlığın etkisi olacak. Diğerleri arasında da en sevdiğim, en beğendiğim tip olarak e-tron. Ama I-Pace'de biraz daha böyle benim arabam Model S 90D'ye yakın bir performansı olduğunu bildiğim için Model X'e karşı hiçbir şekilde şansım olmayacağını biliyorum. Ama e-tron I-Pace'ten de daha yavaş olma ihtimali var. Rakamlar bize onu gösteriyor. Model X aralarındaki farkı ve frendeki performansı gözle görmek çok iyi olacak. Mevzu bu şekil. Ben yarışa hazırım. Şu an arkadan ince bir vızıltı geliyor, belki sesi duyuyorsunuzdur. Bunun sebebi Insane'de araba pili ısıtmaya başlıyor. Pili ısıtmasının sebebi de en fazla akım çekileceği için bu akım çekilirken gerilim ne kadar az düşerse, çünkü pillerden akım çekildiğinde, yük bindiğinde gerilim düşer. Bu gerilim düşmesini en aza indirmek için pili ısıtıyor. Böyle sineğin yağını çıkartan bir şey. Belki %3, belki %4 bir farkı vardır ve açıkçası bu yarışta buna hiç ihtiyacımız yok. Ama ben elimden geleni yapacağım. Pili ısıtıyorum. Pili ısıtmanın yanında bu line-up'taki arabaların içinde launch kontrolü alınan tek araba yine Model X. Ve onu da launch kontrolüyle birlikte hem fren hem gaz aynı anda basarak kalkış moduyla beraber kaldıracağız. Hadi yarışalım. Emir'in ve diğer EV kullanıcıların ısıttığı bataryaları soğutma konusunda birçok markayla işbirliği içinde olan Petronas'ın E-Yağı Iona'nın katkılarıyla hazırladığımız bu drag yarışında başlangıç oldukça uğursuz oldu diyebiliriz. Çünkü hep bir aksilikle karşılaştık. Tesla Model X'in launch kontrol sisteminde ufak aksaklıklar yaşadık. Ve o yarışta HSE I-Pace ile SE olanı geride bırakarak finish'i ilk sırada gördüm. Diğer denemede Tesla biraz daha iyileşti ve finish'e yaklaşırken beklediğimiz gibi yanımızdan fişek gibi geçti. Bunların üzerine temiz bir son deneme yapalım dedik ve e-tron'u kullanan Ahmet benden I-Pace ile aracını takas etmemi rica etti ve araçları değiştik. Gelin şimdi o yarışı izleyelim. 3, 2, 1. Bu yavaş kalkıyor ya. I-Pace'ler fırladı resmen. Model X de gerçekte yapması gerekeni gösterdi. Ama sürücü farkını görüyorum ben şu an. Siyah olan kırmızının gerisinde bu sefer. Ve Model X daha bitmeden durdu. Temiz kalkışla Model X yarışı baştan sona rahat lider götürüp avantajının da etkisiyle 900 metre civarında frenleme yaparak kazanırken onu tahmin ettiğimiz gibi I-Pace çifti izledi. Ancak bu sefer SE, HSE'yi geçmeyi başardı. Son sıradaysa teknik verilerde en iddiasız olan Audi e-tron yer aldı. Evet arkadaşlar, paket olduk son yapılan drag denemesinde. Şimdi rolling yapacağız. 400 metre kukasına kadar yan yana gidiyoruz. 60 km/saat hızla 400 metre kukasından yapıştıracağız. 1000 metreye kadar gideceğiz. O zaman başlayalım.
Erken kalktı. Onun için onu saymıyorum. Yani iPace ile demek ki rolling'de çok da fark yok. Çünkü o da açamıyor şu an. Bak kalkış itibariyle çok sıkıntı yaşıyor ama ivmelenme konusunda hiçbir eksiği yok. Rolling'de hiçbir eksiği yok. Yani iPace'le kafa kafaya yürüyor rolling'de araç. Hakkını yememek lazım. Rolling yarışında bir kalkış olmadığı için grup birbirine daha yakındı. SE iPace'i kullanan arkadaşımız gaza gelip erken fırladığı için onu bu yarışta saymıyoruz. Fakat Tesla'nın geç kalkmasına rağmen farkı minimuma indirmesi ekstra güç ve çekişin artısını gösteriyor. Buna rağmen diğer iPace ve e-tron'da P90D'nin hemen arkasında çizgiyi 2. ve 3. geçtiler. Şimdi sıra gelecek frene. Ben ısıttım bilerek frenleri. Biraz totosu oynuyor frenlemenin başlangıcında ama bence fena durmayacak. Şimdi iPace gitti. 130 km/saatten frenlememizi yapacağız 400 metre kukasında. Ben hız sabitleyici kullanmayı sevmiyorum. Onun için 132 ile gidiyorum. 128'e düştü. Yes! Gel gel diyor ama yok. Yemez. Bir şey diyeyim mi? Bence gene erken bastı. Ama konuğumuz boş ver. Evet, Model X'in frenleri yandı. Ben bu fren testiyle ilgili size konuşacağım. Ayrılmayın, izleyelim bir. Görüntüleri izledikten sonra ilk yarışta Mini'ye sonuncu olan Ahmet'in reaksiyonları biraz geciktiği için HSE iPace sadece frenlerini yakan Tesla Model X'in önünde kalabildi. İkinciliği sağlam yavaşlama performansıyla e-tron alırken ilk sıra rolling'de jump start yapsa da frenlemeyi tam yerinde başlatan SE iPace sürücüsüne gitti. E-Garaj işbirliğiyle Petronas'ın elektrikli araç bataryalarındaki hücreleri maksimum süre yaşatma odaklı tasarlanan e-sıvısı Iona destekleriyle yaptığımız drag yarışında kazanan 2 galibiyet 1 dördüncülükle Tesla Model X olurken Jaguar I-Pace çifti genel toplamda 2. sıraya oturdu. Bu grupta 3. ve son sıra Audi e-tron'un oldu. Bu drag videomuzdan da bu kadar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videomuzu beğenip paylaşırsanız çok seviniriz. Bursa'daki diğer mücadelede görüşmek üzere. İyi sürüşler.